Hoş geldiniz. Şimdi masal zamanı. Hadi birlikte masal yolculuğuna çıkalım. Hazır mısınız? O zaman masal başlasın. Cem ve sihirli deniz kabuğu. Bir varmış, bir yokmuş. Uçsuz bucaksız denizlerin kucakladığı bir sahilde keşfetmeyi seven meraklı bir çocuk yaşarmış. Adı Cem'miş. Gözleri deniz gibi mavi, saçları kızıl dalgalar gibi kıvrımlıymış. O sabah güneş altın ışıklarını denize serperken Cem çıplak ayaklarıyla sıcak kumlarda yürüyordu. Rüzgar usulca esiyor, dalgalar ona tatlı bir ninni söylüyordu. Sahilde parıldayan deniz kabukları vardı. Büyük, küçük, desenli, pürüzsüz. Ama içlerinden biri mor ve altın sarısı ışıklarla parlayan büyülü bir hazine gibiydi. Cem bu ışıltılı kabuğu eline aldığında birdenbire etrafında sihirli bir rüzgar esti. Deniz dalgaları bir anlığına durdu ve o anda nazik bir ses duyuldu. Suyun içinden zarif bir deniz perisi yükseldi. Uzun mavi saçları dalgalanıyor, kanatları ışıl ışıl parlıyordu. Gülümseyerek konuştu. Cem, tuttuğun kabuk denizin en büyük sırrını saklıyor. Bu kabuk seni büyülü bir dünyaya götürecek. Ama sadece cesur ve iyilik dolu bir kalp bu sırrı keşfedebilir, dedi peri. Gözleri Cem'e güvenle bakıyordu. Bir anda Cem'in etrafını parıltılı bir ışık sardı. Gözlerini açtığında kendini rengarenk mercanların ve ışıldayan balıkların arasında buldu. O sırada gözleri ışıldayan kocaman bir deniz kaplumbağası süzülerek Cem'e yaklaştı. Kabukları altın gibi parlıyor, gözleri sevgiyle ışıldıyordu. Cem, dedi yumuşak bir sesle. Hazine adasına giden yol kapandı. Ancak elindeki kabuk kapıyı açabilir, yardımına ihtiyacımız var. Tam o anda dev bir balina yanlarına geldi. Mavi derisi okyanusun ışığını yansıtıyordu. Cem cesurca balinanın sırtına atladı. Büyük macera başlamıştı. Balinanın güçlü yüzgeçleri suyu yararak ilerlerken Cem dalgaların üstünde süzülüyordu. Yolculuk onu denizin en gizemli köşelerine götürüyordu. Sonunda denizin altında ışıldayan dev bir mağara belirdi. Girişi kapkaranlıktı ama içeriden büyülü bir ışık sızıyordu. Cem derin bir nefes aldı. Cem elindeki büyülü kabuğu mağaranın kapısındaki oyuğa yerleştirdi. Bir anda taşlar ışıldadı. Sihirli bir titreşim yayıldı ve kapı yavaşça açıldı. Mağaranın içinde göz kamaştıran hazineler vardı ama en ortada bir taş parlıyordu. Bu denizleri koruyacak büyülü taştı. Cem titreyen elleriyle büyülü taşa dokundu. İçinde sıcacık bir enerji hissetti. Taş altın gibi ışıldayarak suya sihirli bir dalga yaydı. Deniz perisi tekrar belirdi. Kanatları her zamankinden daha parlaktı. Cem, sen gerçek bir kahramansın, dedi gülümseyerek. Cem, taşı denizlerin koruyucu mercanına yerleştirdi. Bir anda su berraklaştı. Balıklar neşeyle dans etti. Okyanus huzurla doldu. Bir ışık parıltısıyla Cem kendini tekrar sahilde buldu. Ama hala elinde sihirli kabuk vardı. Gökyüzüne bakarak gülümsedi. Gün batımı okyanusun üzerine altın bir ışık döküyordu. Cem elindeki kabuğa baktı ve fısıldadı. Belki bir gün yeni bir macera. Ve böylece Cem denizlerin dostu olarak hatırlandı. Dalgalar ona teşekkür eder gibi sahile vurdu. Masallar hiç bitmeyecek.